YouTube kanalınız olan Define ve Arkeolojiye hoş geldiniz değerli dostlar. Bu videomuzda sizlere ilk 2 bölümünü yayınladığımız Trabzon vilayetinde meşhur eşkıyalar 1876-1919 gerçek kayıtlarının 3. bölümüdür. Bir önceki videolarımızdan devam ettiğimizden dolayı eğer önceki bölümleri dinlememişseniz videoyu anlamayabilirsiniz. O nedenle bu videonun daha anlaşılır olması açısından önceki bölümleri de izlemenizi tavsiye ediyorum. Haydi şimdi videomuza geçelim. Eşkıya Tanaşoğlu Derviş. Tanaşoğlu Derviş, aslen Erzurum'un Ciranlı aşiretindendir. Trabzon ve Erzurum civarında 1900'lerin hemen başlarında yol kesme, gasp gibi adi suçları işleyerek bölgede asayişin bozulmasına neden olmuştur. Eşkıyalarla mücadele kapsamında alınan tedbirler neticesinde daha fazla faaliyetlerine devam edemeyeceğini anlayan Tanaşoğlu Derviş ve arkadaşları hükümete teslim olmuştur. Tanaşoğlu Derviş ve çetesinin işlediği suçlar delil yetersizliği nedeniyle kanıtlanamamış, görülen mahkemede bölgede kalmaları uygun görülmeyerek Trablusgarp'a sürgün edilmesine karar verilmiştir. Tanaşoğlu Derviş'le birlikte aralarında oğlu Azmi ve kendine bağlı eşkıyalar 1902 yılında vilayet yönetimince sürgün edilene kadar devleti oldukça meşgul etmişlerdir. Eşkıya Yako, bağlı köylere saldırdığını, gasp ve katl olaylarının vuku bulduğunu ifade ederek eşkıyaların yakalanması konusunda bölgeye yeni bir askeri birlik gönderilmesini istemiştir. Eşkıya Püsküllüoğulları namıyla bilinen Dersim eşkıyaları, Gümüşhane Sancağı Kelkit kazasına bağlı köylerde gasp ve hırsızlık olaylarıyla adını duyurmuştur. Ahalinin Püsküllüoğullarının zulmünden bıkmasına karşılık, güvenlik güçlerinin asayişi sağlamakta yetersiz kaldığı söylenebilir. Eşkıyalığın iyice artması ve ahalinin buna dair şikayetlerinin çözüme kavuşturulması adına bölgedeki güvenlik önlemleri artırılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda yalnızca Gümüşhane Sancağı'nda değil, Püsküllüoğullarının faaliyetlerinden rahatsız olan Erzurum vilayeti içerisinde de çeşitli bölgelere müfrezeler sevk edilmiştir. Eşkıyaların müfrezeler tarafından takibi olumlu sonuçlar vermeye başlamıştır. Püsküllüoğulları çetesi 21 Temmuz 1903 tarihinde köylerden çaldıkları 6 hayvan ve bir takım eşyalarla yakalanmışlarsa da çaldıklarını bırakarak tekrar firar etmişlerdir. Gümüşhane Sancağı'nda vuku bulan bu olayın ardından eşya ve hayvanların sahiplerine iade edildiği, kaçan eşkıyaların ise takip edilmekte olduğu Erzurum valisi Nazım Bey tarafından dahiliye nezaretine bildirilmiştir. Trabzon vilayeti ve civar bölgelerde 10 yıla yakın bir süre birçok hırsızlık, gasp, cinayet, ev basma gibi olaylara karışan Püsküllüoğullarının çetesinden bazıları 21 Mart 1910 tarihinde, geriye kalan bütün çete üyeleri ise 10 Mayıs 1910 tarihinde kendiliğinden teslim olmuşlardır. Çete üyelerinin işlediği bu kadar suç üzerine affedilmesi ise oldukça düşündürücüdür. Bu eşkıyaların affedilmesi, bu şahısların tekrar suç işlemelerine zemin hazırladığı gibi, bölgede eşkıyalık hareketlerine özendirici bir durumun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Nitekim çete olduklarını dile getirince yeniden affedilmişlerdir. Üyelerinden bazıları yeniden suça karışmış, ahalinin şikayeti üzerine yakalanan eşkıyalar pişman olduklarını dile getirince yeniden affedilmişlerdir. Hekimoğlu İbrahim, Canik Sancağı'na bağlı Fatsa kazası ahalisinden olup, uzun yıllar Trabzon vilayetini meşgul eden eşkıyalardandır. Hekimoğlu İbrahim'in Ordu kazasında muhacir Gürcülerle arasında geçen bir anlaşmazlık sonucunda dağa çıkarak eşkıyalık faaliyetlerine başladığı bilinmektedir. Hekimoğlu'nun dağa çıkma hikayesi şu şekilde anlatılmıştır. Hekimoğlu, Gürcü Sefer Ağa'nın değirmeninde çalıştığı dönemde Sefer Ağa'nın kızı Fadime ile konuşurken Fadime'nin nişanlısı Gürcü Beyi Seyyid Ağa'nın yeğeni onları görür. Bu konuşmayı farklı bir şekilde yorumlayarak Seyyid Ağa'ya iletir.
Bu olayın üzerine Seyyid Ağa'nın evine çağrılan Hekimoğlu, burada kendisini öldürmek için harekete geçen Ağa'nın yeğeni Yusuf'u öldürerek oradan kaçmayı başarır. Böylece kendisinden Gürcülerin intikam alacağını düşünerek dağlarda kalır ve eşkıyalık faaliyetlerine başlar. Hekimoğlu'nun ailesinin fakir olması nedeniyle komşu Karataş köyünden Gürcü ağası İnoğlu, Hasan'ın yanında ırgatlık yapmaya başladığı ifade edilmiştir. Ağa, harbinden sonra Kafkasya'dan göçüp Fatsa'nın Karataş köyüne yerleşmiştir. Hekimoğlu bu ağanın yanında çalışırken köyden bir kadınla gönül ilişkisi olduğuna dair söylentiler çıkar. Bu olay üzerine köydekiler bu durumu namus davası haline getirerek Hekimoğlu'na karşı cephe alırlar. Hekimoğlu böylece köyde huzursuz olur ve kaçar. Zaptiyeler tarafından aranmaya başlar ve o sırada İnoğlu Hasan onu Söken denilen mevkide sıkıştırır. İkili arasındaki mücadele sırasında İnoğlu vurulur, Hekimoğlu da kaçarak dağa çıkar ve eşkıyalığa başlar. Her iki anlatımda farklılıklar olsa da Hekimoğlu'nun bir gönül meselesi nedeniyle Gürcü muhacirlerle arasının açıldığı ve bu husumetin cinayetle daha da şiddetlenerek Hekimoğlu'nun eşkıya olmasına neden olduğu gibi ortak noktalar bulunmaktadır. Hekimoğlu Sivas ve Trabzon çevrelerinde dağlarda dolaşarak eşkıyalık faaliyetlerine başladığında Gürcü çeteleri tarafından aranmaya devam etmiş, buna karşılık Gürcü çetelerinin faaliyetlerinden rahatsız olan ahali tarafından muhafaza edilmiştir. Hekimoğlu kendisini yakalamaya çalışanlardan Tahmasoğlu Hulusi Ağa'yı, kendisiyle anılmaya başlayan ve türkülere de konu olan Aynalı Martini ile öldürünce bölgede iyice ünlenmiştir. Hekimoğlu, Trabzon vilayeti dışında zaman zaman Sivas vilayeti sınırlarında da şakilik yapmıştır. Sivas Kaymakamlığına gönderdiği mektupla aman dilemiş ve teslim olacağını bildirmiştir. Sivas Valisi Nazım, 18 Kasım 1909 tarihinde dahiliye nezaretine çektiği telgrafta Hekimoğlu'nun vilayette bulunan kaza kaymakamlıklarından birine gelerek teslim olmak istediğini belirtmiştir. Bu telgrafa verilen cevapta da Hekimoğlu'nun af isteğinin kabul edildiği bildirilmiştir. Ancak bu olaydan sonra Hekimoğlu'nun teslim olmaması, bu hareketinin yalnızca peşindeki kişilerden kurtulmak için yapılmış bir plan çerçevesinde hareket ettiğini düşündürmektedir. Hekimoğlu İbrahim'in köyünden başka eşkıyalar da vardır. Bunlardan büyük bir kısmının Çamaşlı Hacı Alioğlu Osman Ağa ve Bolamanlı Tahsin Bey'in gayretleriyle ele geçirilmesi, köydeki otorite boşluğunu da fırsat bilen Hekimoğlu'nun ahaliye karşı taarruzlarını artırmasına neden olmuştur. Ahalinin Hekimoğlu'nun tehditlerine karşı şikayette bulunmaması ise ne kadar korktuklarını göstermektedir. Mecidiye vapuru mürettebatından ve Bolaman ahalisinden Alioğlu Osman'ın Hekimoğlu'nun yanında bulunan 20 kadar adamıyla birlikte köylerini tehdit ettiğini yazdıkları dilekçeyle sadarete bildirilmişlerdir. Bu dilekçe Hekimoğlu'nun halkın bir bölümü tarafından desteklendiğine işaret eden belgenin aksine bir kısım halk tarafından da yakalanması yönünde isteklerinin olduğunu göstermektedir. Hekimoğlu'nun Gürcülerle olan husumetine karşılık Türkler tarafından destek görmesi iki tarafı karşı karşıya getirmiştir. 16 Aralık 1908 tarihinde dahiliye nezaretine çekilen telgraf bunu destekler niteliktedir. Telgrafta Hekimoğlu yüzünden Gürcülerle Türkler arasında bir çatışma meydana gelebileceğinden bahsedilmiştir. Bölgede bu dönemde başlayan çekişmeler bir müddet devam etmiştir. Nitekim 1910 yılında Niksar, Ünye, Fatsa ve Ordu kazalarında bulunan Gürcülerin bir bölümünün buraya gelmeden önceki yaşam tarzlarını devam ettirdikleri, adam öldürme, gasp ve hane basma gibi suçlara karışarak bölgenin asayişini bozdukları Trabzon valisi tarafından dahiliye nezaretine çekilen bir telgrafla rapor edilmiştir. Vali bu durum üzerine çektiği telgrafta bölgedeki asayişin yeniden temin edilmesi için Çeteler Kanunu'nun uygulanmasını istemiştir. Vali bu telgrafta Fatsa kazasında adliye teşkilatının tam manasıyla işlerlik kazanamadığını,
işlerin yetkileri sınırlı kişiler tarafından yürütüldüğünü ifade etmiştir. Bütün bunlar aslında bölgedeki asayişin neden bozulduğunu ve huzurun tekrar sağlanabilmesi için neler yapılması gerektiğini özetler niteliktedir. Ancak çeteler kanununun uygulanmasının kabul edilmemesi bölgedeki sorunların merkezden yeterince anlaşılamadığını göstermektedir. Hekimoğlu'nun bir türlü yakalanamaması ve peşinde dolaşan Gürcü eşkıyaların da onu yakalayabilmek için köylerde dolaşarak halka zarar vermeleri gibi nedenlerle Sivas valisi, Hekimoğlu'nun affedilmesi konusunda ısrarcı olmuştur. Ancak birçok suça karışmış birinin affedilmesinin diğer eşkıyalar üzerinde bir emsal teşkil edeceğinden bu istek kabul edilmemiştir. Niksar Kaymakamlığı tarafından Hekimoğlu'nun din değiştirerek Hristiyan olduğu ve Hacı Nikola adını aldığı yönünde bir iddia ortaya atılmıştır. Buna göre Hekimoğlu'nun takipten kaçarken bir Rum köyü olan Kıllıgeriş'e sığındığı, burada muhafaza edildiği ve ailesinin burada yaşadığı ifade edilmiştir. Muhtemelen bu köyde kabul görmesi ve muhafaza edilmesi din değiştirmiş olabileceği şeklinde yorumlanmıştır. Hekimoğlu'nun bir türlü yakalanamaması artık hükümeti farklı yollar aramaya sevk etmiş, Trabzon vilayetinden dahiliye nezaretine çekilen şifreli telgrafta bir tetikçi tutularak ortadan kaldırılmasının düşünüldüğü ifade edilmiştir. Hekimoğlu bütün bu çalışmaların sonunda 26 Nisan 1913 gecesi Yassıtaş köyünde çıkan bir çatışma sırasında öldürülmüştür. Yassıtaş köyü Hekimoğlu'nun kendi köyüdür. Çeteye mensup 140 kişi de 1913 senesi Nisan ayında Aybastı nahiyesinde jandarmalar tarafından ele geçirilerek adliyeye teslim edilmiştir. Devlet, eşkıyaların yakalanmasında yararlılıkları görünen kişileri taltif ederek ödüllendirmiş, bu sayede eşkıyalık olaylarının son bulması için gayretli olduğunu göstermiştir. Hekimoğlu İbrahim 1913 senesi Nisan ayında ölü olarak ele geçirilmiştir. Canik Kaymakamı tarafından dahiliye nezaretine gönderilen yazıda, Hekimoğlu'nu ölü olarak ele geçiren müfreze kumandanı Şakir ve 9 askeriyle birlikte jandarmalara yol göstererek yardımda bulunmalarından dolayı Yorika ve Todor isimli şahısların da bir miktar para ile ödüllendirilmelerini istemiştir. Köseoğlu Hüseyin Trabzon'un Açaba köyündendir. Trabzon vilayeti içinde çeşitli bölgelerde hırsızlık, ev basma, kadın kaçırma olaylarında sıkça adı geçen meşhur eşkıyalardandır. Karıştığı olaylara baktığımızda aile fertlerinin de onun yanında yer aldıkları ve suç ortaklığı ettikleri görülmektedir. Köseoğlu Hüseyin, 7 Ocak 1912'de oğlu İsmail ve eşkıyalık yapan Çoban Sadık isminde bir yakınıyla birlikte Ramazan ayı içerisinde sahur vaktinde silahla ev basarak Hoca Yusuf Efendi'nin gelinini dağa kaldırıp tecavüz etmiş ve sonrasında öldürmüştür. Köseoğlu Hüseyin ve çetesi yine Atina'nın Melmenat köyünden Hacı Hüseyinoğlu, Tahir Ağa'nın kızı Hafize'yi kaçırmak için ise herkesin cenaze namazında olduğu ve evin korumasız olduğu bir zamanı seçmiştir. Evde kadın ve çocuklar olduğu halde silahla aralarından Hafize'yi zorla kaçırmaya çalıştıkları sırada köy ahalisi sesleri duymuş ve olaya müdahale etmek üzere eve doğru gelmişlerse de Hafize'nin kaçırılmasını engelleyememişlerdir. Köseoğlu Hüseyin, Lazistan sancağı dahilinde kendisini takip eden güvenlik güçleriyle çatışmaya girmekten geri durmadı. Bir süredir aranmakta olan Köseoğlu Hüseyin'in izine Atina kazasına birkaç saat uzaklıkta olan bir ormanda rastlandığı sırada meydana gelen çatışmada Ali Ağa ve yanında bulunan bir askeri öldüren Köseoğlu Hüseyin kaçmayı başardı. Ali Ağa'nın katili olan eşkıya Köseoğlu Hüseyin, Atina kazası merkezinde yakalanmış ve böylece 6 sene süren kaçaklık dönemi sona ermiştir. Vilayet merkezi ile Lazistan sancağı arasındaki yazışmalardan, jandarma yüzbaşısı Ali Ağa'nın katillerinin bulunması ile birlikte Atina kazasında eşkıyalık faaliyetlerinin bir süreliğine de olsa durduğu, yerine huzur ve sükûnetin temin edildiği görülmektedir. Köseoğlu Hüseyin,
kız kaçırmak, ev basmak gibi adi suçları işlemekle kalmamış, aynı zamanda hırsızlık ve hırsızları himaye etmek gibi başka suçlara da karışmıştır. Bu şekilde vilayet genelindeki eşkıyalık olaylarında adını duyurmuş, 6 yıl boyunca kaçak olarak yaşamış ve nihayetinde yakalanarak adliyeye sevk edilmiştir. Evet dostlar, bu videomuzun şimdilik sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.